Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün pelet sobası nasıl yakılır, pelet sobasından nasıl yüksek verim alınır, onu göstermek istiyorum. Bu ısı dağıtıcı. Isı dağıtıcının birçok ismi var. Pinti, cimri gibi isimleri de var. Peletin çok güzel bir şekilde yanmasını sağlıyor. Isının evde daha fazla kalmasını ve böyle peletin ağır ağır yanarak ısıyı uzun süre evin içinde tutmayı sağlıyor. Burası yakıt tankı. Buraya peleti koyuyoruz. 15-20 kiloluk torbalarda genelde pelet satılıyor. Bu arka kısımda yine 4 tane deliği vardı. Ben bu 2 deliği kapattım çünkü buradan peletler ateşli bir şekilde yere düşüyordu. Böyle bir tepsi koydum altına. Bizim zemin parke olduğu için ateşli peletler yangın çıkarabilir. Yangın çıkarma tehlikesi olmasın diye 2 deliği kapattım. Bu kısımdan yakıtını ayarlıyoruz. İstediğimiz kadar yakıt dökebiliyoruz. Şöyle etrafı camlı. Bu da peleti. Çam peletini tercih etmek gerekiyor. Çam peleti hem çok güzel ısı veriyor hem de akma, damlama yapmıyor. Aksi takdirde borulardan is akabilir. Peletiniz iyi değilse. Şimdi ben böyle yakacağım kadar pelet koyuyorum. Hepsini doldurmuyorum tankın. Yarısını koydum. 15 kiloluk bir torba bu. Çünkü biz gece yatmadan önce peletin bitmiş olmasını istiyorum. Yakıt tankında yakıt bırakmıyorum. Şöyle biraz pelet döktüm tankın içerisine, yakıt bölmesine. Bakın şuraya pelet geldi. Hemen şimdi yakacağım. Jel yakıt kullanıyorum. Jel yakıtla çok kolay tutuşuyor. Çok fazla uğraşmamış oluyorum. Böylece islenme sorunu da olmuyor. Önemli olan sobada tüttürmemek. Şöyle küçük bir pürmüzle de 15-20 saniye kadar pürmüzü tutarak yakıtın şöyle tutuşmasını sağlıyorum. Evet, tutuştu bakın. Kapatıyorum. Artık bu ön kapıyı ve arkadaki kapağı kesinlikle hiç açmıyorum. Kül değişimi yapana kadar açmıyorum. Şöyle 5 dakika sonra alev bu şekilde oldu. Yaklaşık bir yarım saat tam alevlenme için geçiyor diyebilirim. Şöyle bakın, yarım saat sonra bu şekilde çok güzel alev aldı. Arkadaki bölmeden içerisine az az yakıt döküyorum. Hava soğuksa çok az açıkta bırakıyorum sürekli yanması için. Eğer sürekli yanmasını istemiyorsam arkadaki kapağını kapatıyorum. Ön kapaktaki delikler hep açık olacak. Şöyle delikleri bakın, açık bıraktım. Arkadaki delikler de açık. Sadece alttaki 2 deliği ben kendim kapattım. Çünkü dediğim gibi pelet düşüyor. Soba yanınca benim kedilerim çok seviyorlar. Duman hemen minderine geldi. Sobanın yanında uyumayı çok seviyor. Hazırlandı bakın. Burası kuzinesi, pişirme teli. Kuzinesinde gerçekten çok güzel tarifler yapıyorum. Her şeyi pişirebiliyorum. Soba alacaksanız mutlaka kuzineli tercih edin. Kuzinesini fırın gibi kullanarak elektrikten de tasarruf etmiş olursunuz. Evi ısıtırken her şeyi pişirebilirsiniz. Bu arkadaki kapağı kesinlikle açmıyoruz. Bu deliklerin hep açık olması gerekiyor ama şu alttaki 2 deliği ben kapattım çünkü ateşli pelet düşüyor. Bu kolu çekerek içeriye yakıt döküyorum. Bunu çok az açıkta bırakabiliriz. Tamamen kapatabiliriz de. O sobanın nasıl yanmasını istediğinize bağlı. Sobanın üstünde çaydanlıkla çay demleyebiliriz. Ve böyle çayımız sürekli sıcak kalabilir. Ateşin karşısında da çay keyfi muhteşem. Şöyle bakın, yanıyor. Ben şimdi biraz kapatıyorum. Çok sıcak oldu. Manuel kullanıyoruz. Buradan da ateşi görebiliyoruz. İşte az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Arkaya kadar ateşli peletler geliyor ve alttan 2 deliği ben bir saç parçasıyla kapattım. Ateşli peletlerin zemine düşmemesi için bir de tepsi koydum. Sıcak olunca kapatıyorum arkadaki düğmeyi. Şimdi birazcık açtım çünkü kapatınca ateş uykuya geçiyor. Isı dağıtıcı uyutmayı da sağlıyor. Şimdi ben biraz pelet döktüm ve pelet dökünce içeride yeniden
ateş canlanmaya başladı. Önce biraz böyle duman çıkarıyor. Sonra da böyle ateş kendiliğinden tutuşuyor. Kesinlikle ön ve arka kapılarını, artık hiçbir yerini sobanın açmıyorum. Böylece de evde duman tütme sorunu olmuyor. Yoksa ev çok aşırı islenir ve bu şekilde çok güzel yanıyor. İşte yanarken arkadan ne kadar yanması gerektiğine karar veriyorum. Isı dağıtıcı aynı zamanda uyutmayı da sağlıyor. Isı dağıtıcı peletin çok iyi yanmasını sağlayarak çok az miktarda kül çıkarıyor. Dumanı da olmuyor. Dumansız soba da deniyor. Odun ve kömür sobaları gibi çevreyi kirletmediği söyleniyor. Çok sıcak olduğu için yine arkadan yakıt bölümünü kapatmıştım. Şimdi tekrar bakın açtım ve içeride yine duman oluştu. Birazdan ateşleyecek kendini. Haftada bir külünü alıyorum. Günde yaklaşık yarım torba, soğuk günlerde de bir torba kadar yanıyor. Haftada bir külünü alıyorum. 3 torba yaktığımda kül haznesi dolmuş oluyor. O zaman külünü alıyorum. Külünü değiştirmek de çok kolay. Külü de çok değerli. Külünü bahçede çiçekliğime, sebzeliğime serpiyorum. Dışarıya atmıyorum. Uyumadan önce mutlaka yakıtını bitiriyorum ve sobayı sönmüş olarak bırakıyorum. Güvenlik açısından sobanın uyumadan önce sönmüş olması ve soba yanan yerlerde uyumamak gerekir. Soba yandığı katı ve yukarıdaki 2 katı gayet güzel ısıtıyor. Katlar arası açık olduğu için ısı çok güzel bir şekilde dağılıyor. Size de fikir olsun. Hoşça kalın.